Herkese merhabalar. PodiX'in konuk serisine tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu seride ürün ve deneyim tasarım dünyasından farklı uzmanlarla bir araya geliyoruz. Onların deneyimlerini, bakış açılarını hep beraber keşfediyoruz. Bugünkü bölümümüzde de çok özel bir konuğumuz var. Ömer. Kendisi de bizler gibi dijital ürün tasarımcısı ve bugün tasarım süreçlerinde workshop'ın gücünü aslında konuşmak istiyoruz birazcık. Nasıl etkili bir şekilde planlarız, atölyeleri nasıl yönetiriz, çıktıları nasıl verimli şekilde kullanabiliriz? Bu tarz konuları konuşacağız. Ben de daha önce Ömer'le çalışma fırsatı bulduğum için birçok workshop'una katıldım. Ve gerçekten bence bugünkü bölüm dolu dolu ve çok değerli bir bölüm olacak. Bunun garantisini verebilirim. O zaman ben öncelikle hoş geldin demek istiyorum Ömer'e. Hoş geldin Ömer. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Nasılsın? Önce bir halini hatırını soralım. İyiyim, çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum burada olmaktan. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Seninle burada olduğumuz ve kıymetli bir bölüm kaydı alacağımız için de ekstra heyecanlıyız. O zaman direkt ben bölümümüze geçiyorum. İlk olarak Ömer'i birazcık tanıyalım. Genelde konuklarımıza bunu sorarak başlıyoruz. Sen nasıl tasarımcı olmaya karar verdin? Senin kariyerin nasıl şekillendi? Hangi yollardan geçtin bu noktaya gelene kadar? Öncelikle bir seni tanıyalım istiyorum konuya geçmeden. Tabii, öncelikle aslında çocukluğumdan beri böyle hep görsel şeylere çok ilgiliydim. İşte resim yapmak olsun ya da işte görsel tasarımla alakalı konsept tasarımlar, işte çocukken izlediğim çizgi filmler, fantastik dünyalar, bilim kurgulardan dolayı hep o tarafa böyle çok bir ilgim vardı. Ama bir yandan da hani işte analitik tarafla alakalı da aslında seviyorum. Yani fizik en sevdiğim dersti. Böyle biraz daha dağınık bir ilgi alanım vardı. Sonrasında aslında hani tasarımla lisede böyle biraz araştırdım, ettim. Orada böyle şeyler keşfetmeye başlayınca benim için uygun olabileceğini düşünüp endüstriyel tasarıma merak saldım ve sonrasında endüstriyel tasarım okudum aslında. Oradaki süreçlerde de tasarımın hani gücünü, neler yapılabileceğini, zorluklarını deneyimleme fırsatım oldu. Sonrasında da tabii birçoğumuz gibi aslında dijital tarafında böyle hani popüler olması benim de çok ilgimi çekmesiyle beraber o tarafa aslında ilerledim ve kariyerime dijital tasarımcı olarak başladım User Spots'ta. Sonrasında bunu Vodafone ve Property Finder takip etti. Burada çok farklı projelerde yer aldım. Bugün de konuşacağımız gibi çok keyif aldığım workshoplar tasarlayıp orada kolaylaştırıcı olarak yer aldım. Genel olarak böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler Ömer açıkladığın için. Gerçekten ilham verici bir yolculuk seninki de. Özellikle workshop konusunu merak ediyorum. Yani product designer olarak workshop düzenleme ihtiyacı nasıl doğdu ve senin tasarım sürecinde workshopların yeri ve önemi nedir? Bu konuya giriş yapmak istiyorum. Tabii öncelikle aslında demin bahsettiğim o süreçte yani öğrenciliğimle beraber ilerleyen süreçte çok fazla workshop'a katılma imkanı buldum. Aslında orada başladı. Çünkü çok verimli geçen, farklı insanların deneyimlerinden bir şeyler öğrenebildiğin, kendi deneyiminden ya da kendi düşüncelerinden bir şey katabildiğin dinamik bir yapı olduğu için workshop orada çok fazla yer aldım. Onun faydasını çok gördükten sonra aslında profesyonel hayatıma başlayınca da bunun gerekli olduğu yerlerde hani gönüllü olup daha fazla öne atıldığım durumlar oldu. Bu da bir yerden sonra aslında benle biraz daha fazla özdeşleşmeye başladı. Yani böyle bir ihtiyaç doğduğu zaman buna karşı zaten bir katılımcı olarak deneyimim vardı. Bunu bu sefer kolaylaştırıcı olan işte o süreci tasarlayan tarafta yer almak istedim. Çünkü demin de bahsettiğim gibi farklı amaçlarla yapılabiliyor workshop ama temeldeki olay herkesin yani bütün katılımcıların kendi fikirlerini söyleyebildiği ortak bir düşünce sürecinin olması ve bunun çıktılarının bireysel süreçlerden ya da işte sadece birkaç kişinin çalıştığı bir süreçten çok daha farklı faydalar yaratabildiğini görmem oldu aslında. Aslında genel olarak atölyenin gerekliliğini çok güzel açıkladın ama ben birazcık da böyle 101 seviyesine inip de daha böyle net bir giriş yapalım diye şunu sormak istiyorum. Hani bir tasarımcı olarak biz ne gibi durumlarda ve neden workshop düzenliyoruz? Tabii burada da aslında tasarım sürecinde katılımcıların fikirlerini almak, yaratıcı çözümler bulmak ya da bir strateji belirlemek, hedef doğrultusunda aslında birden çok kişinin bulunduğu durumlarda ortak bir hedefi belirlemek ya da bu hedefle alakalı çözümler üretebilmek diye özetleyebilirim.
O zaman ilk olarak ben süreçlerinden bahsedelim istiyorum birazcık adım adım. Bir tasarımcı başarılı bir workshop yapmak istiyorsa bunun hazırlığındaki ilk adımları neler olmalı? Tabii burada aslında birçok nokta var ama en temel nokta bu workshop'un neden yapılacağı. Yani konumuz ne, ne amaçla yapıyoruz bunu? İşte bir fikri geliştirmek mi yoksa bir sorun çözmek mi ya da ortak bir önceliklendirme kararı vermek mi? Buradaki bir araya gelecek katılımcıların ne amaçla buraya geldiğini önce bilmek gerekiyor. Bundan emin olmak gerekiyor. Sonra bu emin olduğumuz aslında bu şey diyebiliriz yani problem tanımı diyebiliriz. Yani workshop'un problem tanımı. Bu tanım üzerinden bu problemi çözecek kişilerin kim olduğuna karar vermek. Yani katılımcıların backgroundları neler ya da işte uzmanlıkları neler ya da bu problemin neresinde varlar. Bunu görmek ve bunu olabildiğince çeşitlendirmek. Çünkü ileride aslında bu problemi çözme sürecinde sürece katılacak olabilecek herkesin olabilmesini sağlamak. Ki başta aslında bu sürecin en başında herkesin fikrini alıp ortak bir çıktı yaratabilip olabildiğince ileride karşılaşılacak sorunları önceden öngörebilmek. Ve sonrasında yapılacak workshop'un süresi. Bu sürede de işte var olan imkan nedir? Yani insanların vakti nedir? Katılımcıların vakti nedir? İlk önce bunu anlamak gerekiyor. Çünkü fazlasını beklemek motivasyon kaybına sebep olabiliyor ya da vakit kaybediyormuş gibi hissedebiliyor katılımcılar. Hani demotive bir şekilde workshop'a gelmesini istemiyoruz. O yüzden hani o en verimli süreyi belirlemek herkes için. Bu süreyi belirledikten sonra da burada hangi metotların uygulanacağı, hangi çalışmaların aslında en verimli olacağı. Burada işte bir icebreaker'a ihtiyacımız var mı? İnsanlar mesela birbirini tanımıyor mu? Tanıması gerekiyor, ısınması mı gerekiyor? Ya da zaten çok yakın çalışan bir takım. Demek ki bir icebreaker'a ihtiyacımız yok. Zaten bir insanlar aşina. O yüzden direkt konuya girebiliriz. Fikir geliştirebiliriz. Bu tarz aslında bir planlamayla süreci tasarlamak. Ama dediğim gibi en temel nokta bence çözülecek sorunun ne olduğu ve bunun herkes tarafından ortak bir şekilde kabul edildiğini bilmek ve öyle başlamak. Ya bu sorunu belirleme en kritik nokta dedik. Peki sorunun çeşidine göre uyguladığımız bu bahsettiğim metodlar değişebilir mi? Hani soruna göre bu hazırlık sürecinde herhangi bir değişken uygulanabilir mi? Tabii aslında tamamen probleme bu kadar vurgu yapmamın sebebi de o. Yani problem şu da olabilir. Bir problemimizin şu an net olmaması. Yani problemi bulmak için de bir workshop yapabiliriz. Ya da işte net bir problem vardır elimizde. İşte atıyorum son deneyimlerimden aklıma gelen işte login journey'sindeki işte problemlerimiz var elimizde. Bunu iyileştireceğiz. Bunun için fikir geliştirmeliyiz. Bu da olabilir. Ee, Ya da işte bir research planlamaya ihtiyacımız var ama hangi research'ı nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizde hiçbir bilgimiz yok. Bunu nasıl yaparız? Aslında birçok insanın bir araya gelip yani bir takımın ya da birçok takımın bir araya gelip çözmek istediği herhangi bir problem için tasarlanabilir. O yüzden de en başta bu demin bahsettiğim sırada takip etmek workshop'u öyle tasarlamak daha uygun oluyor. Çünkü en son aslında hani metotlara karar veriyoruz. Metotların hepsi bu öncesinde saydığım işte katılımcı süre, problemin ne olduğuna göre çok fazla değişkenlik gösteriyor. Ve burada da aslında çok fazla metot var, çok fazla yöntem var. Benim bildiğim, uygulayamadığım, hani ihtiyacım olmadığı ama çok merak ettiğim metotlar da var. Ama tamamen ihtiyaca yönelik olduğu için onlar denk gelmedi hiçbir zaman ve deneyemedim bile. O yüzden aslında çok fazla çeşit var ve bunu uygulayan kolaylaştırıcıların da yaptığı, yeniden böyle hani kurguladığı, bazen farklı metotları bir araya getirdiği yeni şeyler sürekli karşıma çıkıyor aslında. Ben bu konuda bir şey sormak istiyorum. Mesela çok güzel şeylere değindin. Hani bizim amacımıza göre aslında seçtiğimiz workshop değişiyor. Eğer problem belirleme ise bir şey, problemimiz varsa ve başka şeyleri öğrenmek istiyorsak başka bir workshop. Peki senin en çok tercih ettiğin, en çok verim aldığın ya da bize böyle bahsetmek istediğin workshoplar var mı? Tabii yani workshoplarda genelde yaptığım workshoplardan bahsedip böyle orada da en çok sevdiğim, en çok uyguladığım ya da uygulamak istediğim dediğim bazen uygulayama şansımın olmadığı metotlardan da bahsedebilirim. Yani genellikle işte fikir geliştirme ya da bir şeyi önceliklendirme konusunda workshop yapıyorum son yıllarda. Daha çok buna odaklandı aslında ürün geliştirme sürecinde en çok takıldığımız ya da belki de aktarmakta zorlandığımız hani tasarımcı olarak
süreçler olduğu için daha çok oralarda kullanıyorum aslında. İşte fikir geliştirme kısmında süreyi kısa tutup işte Crazy Eight diye genelde birçok workshopta kullanılan bir yöntem var. Aslında katılımcılara böyle süreyi kısaltıp ani bir şekilde bir anda fikir geliştirmelerini istemek. Orada biraz geriliyor insanlar. Çünkü çok kısıtlı bir sürede çok iyi bir çözüm bulmak ya çalışıyorlar ama aslında oradaki zaman kısıtı aklına ilk gelen bu zamana kadar duydukları ya da işte workshop'un o sürecine kadar duydukları şeyleri bir anda çıkartmalarını sağlıyor ve bunu kalabalık bir şekilde yapınca o parça parça farklı farklı insanlardan çıkan şeyler bir araya gelerek çok güzel şeylere dönüşebiliyor ve herkes aslında cesaretleniyor birbirinden gördüğü o şeyler. Çünkü bazen saçma şeyler de çıkabiliyor. Zaten bu istediğimiz de bir şey. Onları görmek aslında o heyecanı, o paniği görmek ve onu yönetmeye çalışmak bazen zor da olsa en keyif aldığım noktalardan biri. Onun dışında bir örnek daha verebilirim. Five Whys diye yani 5 neden sorusunu sorma metodunu da çok seviyorum. Burada da eğer kompleks bir problem varsa yani katmanlı bir problem varsa ve katılımcılar da işte farklı alanlardan o probleme farklı şekillerde bakıyorsa eğer o 5 neden sorusunu sormak çok işe yarıyor. Temelde mantığı şu: bir problem tanımımız var ve problem tanımını neden yapıyoruz? Demin de verdiğim örnek üzerinden ilerleyeyim. İşte login sürecini iyileştiriyoruz. Neden iyileştiriyoruz? İşte çünkü bir friction'ımız var şu an. Bunu iyileştirmemiz lazım. Bu friction neden var? İşte daha öncesinde buna dikkat etmediğimiz işte best practice ile alakalı bir eksiğimiz var. Ya da işte yeni bir güncelleme yaptık. Ürünle alakalı bir değişiklik var. O yüzden buna ihtiyacımız var vesaire. Böyle aslında kök nedenini görüp buna neden başlıyoruz yani bunu neden yapıyoruzu daha derinlemesine katılımcıların anlamasını sağlıyor ve bazen işte ikinci sorudaki benim için daha önemli bir problemken işte başka bir katılımcı için dördüncü ya da beşinci o beş cevabın arasındaki sebepler, nedenler aslında oluyor. Bu iki yöntem böyle ilk aklıma gelen daha böyle görece olarak diğer yöntemlere göre basit de olsa böyle daha hem heyecanlı hem de böyle daha detaylı bir çıktı sağlaması, basit ama etkili çıktılar sağlaması benim favorilerim arasına girmesine sebep oldu diyeyim. Teşekkür ederiz o zaman. Gerçekten güzel yöntemler. Peki bu metodları belirlemeden önceki hazırlık sürecinde karşılaştığın bazı engeller oluyor mu? Hani bu metoda karar verme sürecinde olabilir. Bilmiyorum, belki data gathering, hani verileri toplarken başka ekiplerden ya da research yaparken olabilir. Collaboration sırasında herhangi bir durumda hazırlık yaparken karşılaştığın en yaygın engeller nedir ve bunların üstesinden nasıl geliyorsun diye sormak istiyorum. Güzel bir soru. Aslında en başta bahsettiğim o süreci takip ederek yani o adımlardaki zorlukları söyleyerek ilerlemek istiyorum. İlk önce dediğim gibi problem tanımı yani ne için yapıyoruz? Bazen workshop yapmak için yapmak gibi hani bu tasarımda da oluyor. Ya böyle bir şeye ihtiyacımız var. Evet ama neden ihtiyacımız varı çok fazla sorgulamadan böyle bir talep gelebiliyor. Eğer bu talebi ben ortaya atmadıysam. Ee, Bu talep geldiği anda hani onu anlamak yani hani neden yapıyoruz bunu gerçekten hani workshop'a ihtiyacımız var mıya anlamak bazen zor olabiliyor. Ya bu talep bazen işte bir takım arkadaşından gelebilir, PM'den gelebilir ya da işte böyle daha üst yönetimden gelebilir. Bir şekilde böyle bir şey ortaya çıktığı zaman buna gerçekten ihtiyacınız var mı yok muyu sorgulamak ve anlamak bazen zor olabiliyor. Ama tabii ben eğer bunu şey yaptıysam yani gerekli görüp bununla alakalı ben bir adım attıysam orada sonraki aşamaya geçiyoruz aslında. Orada da işte kimlerin katılacağı, kimlerin bu görevde etkin olacağı bunu da belirlemek yani tek başına belirlemek bazen zor oluyor. Çünkü eğer kapsamlı bir süreçse bilemeyeceğin ya da işte dahil olması gereken bazı insanlar oluyor. O yüzden kritik ekip arkadaşlarına bunu sorup ya böyle bir şey yapıyoruz, workshop yapıyoruz. Konumuz bu, amacımız bu. Kimlerin katılması gerekiyor? İşte ben bu kişileri düşündüm. İşte ya da bir engineering manager'a ihtiyacımız var. Hangi engineering manager'la iletişime geçmeliyiz? Kim katılmalı? Ya da işte marketingten biri gelmeli. Bu kim olmalı gibi böyle aslında o kişileri bulmak. Belki rolü biliyoruz ya
ya da işte kişiyi biliyoruz, rolü bilmiyoruz. Onları sorgulamak bazen zor oluyor ihtiyaca göre. Eğer ulaşabildiğimiz insanlar direkt ulaşabildiğimiz insanlar değilse. Süre konusunda herkesin yoğunluğundan dolayı ortak bir zaman belirlemek. Bazen mesela bir günlük bir workshop'a ihtiyacımız var ama yarım güne sıkıştırmamız gerekiyor gibi. Aslında kişilerin ya da katılacak takımların yoğunluğundan dolayı ihtiyaçtan daha da az bir zamana sahip olabiliyoruz. Bu da bazı şeyleri sadeleştirmeyi ya da hızlandırmayı gerektiriyor. O biraz zaman stresini arttırabiliyor. Benim için de kolaylaştırıcı olarak. Sonrasında bunu katılımcılara hissettirmemek gerekiyor ve bunda da biraz zorluk yaşayabiliyorum süreç içerisinde. Sonrasında da bunun artık metotları belirlenmesinde işte bu dediğim kısıtların sonunda artık hani hangi metotlarla bunu elde edebilirim? Seçiyorum metotları ama bazı noktalarda yetersiz geliyor ama süreden dolayı başka bir metot da ekleyemiyorum. Eklemeli miyim, süreyi uzatmalı mıyım gibi bu sefer geriye dönük metotlar artık çünkü akışı çıkarttığı için böyle bir sorgulama süreci oluyor. Emin olamama, geri dönme, bazı şeyleri değiştirebilir miyiz, süreyi uzatabilir miyiz acaba gibi sorular uyandırıyor. Eğer buna inanıyorsam onu yapmaya çalışıyorum falan. Böyle aslında birbirinin içerisinde bir böyle hani o kısıtları değiştirerek o zorlukları aşmaya çalışmak oluyor. Sonrasında da artık workshop planlandı, hazırız ama workshop'un içerisinde eğer bir bilgi, senin de bahsettiğin gibi işte bir research datası, belki işte quantitative bir dataya ihtiyacım var. Bunu nereden elde edebilirim, zamanında yetişecek mi, işte istediğim kişiler bunu sağlayabilecek mi, buna önemini verecek mi? Bunun takibini yapmak yani workshop başlayana kadar olan sürede bu bilgileri hazırlayabilmek. O da biraz daha aslında bireysel iletişim ve gene takibe dayalı ilerliyor. Genel olarak aslında böyle adım adım bahsettiğimde zorluklar bunlar. Workshop esnasında da aslında işte bir kolaylaştırıcı olarak hani dengede tutmak gerekiyor. Katılımcıların katılımını, rahat olmasını sağlamak gerekiyor. İşte eğer bu planlama aşamasındaki zorluklar aşılamadıysa eğer o zorlukların getirdiği stres yüksek olabiliyor. Bunu yönetmek ve onu katılımcıya yansıtmamak ve onların aslında üreteceği, söyleyeceği şeylere kısıt koymamaya çalışmak. Ama tabii ki zamanında takip ederek, planı da uygulayarak kırıcı olmadan ya da baskıcı olmadan gerekli uyarıları yapmak. Oradaki zorluklar da bu aslında. Hazır zorluklara değinmişken ben de şununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Özellikle katılımcılarla etkili iletişim kurma. Çünkü workshop'tayken biz asıl katılımcılara odaklanıyoruz. Onlardan input almaya çalışıyoruz ve yer yer bu konuda da zorluklar yaşayabiliriz. Yer yer her şey çok güzel gidebilir. Bu noktada mesela herkesin aktif katılımını sağlamak için neler yapmamız lazım? Bu birinci sorum. Buna ek olarak da eğer aktif katılım sağlayamıyorsak ya da mesela insanlar workshop'a çok alışık değillerse mesela bahsettin işte Crazy Eight sorularında bazen geriliyorlar. Bu tarz durumlarda neler yapmalıyız? Burada aslında katılımcıların dediğin gibi işte workshop'a daha önce katıldılar mı, tecrübeleri neler ya da işte katılımcılar birbirini ne kadar tanıyor ya da işte bir hiyerarşi var mı orada? Çünkü olabildiğince yatay bir hiyerarşi de olması gerekiyor. Çünkü atıyorum bir kişi katıldıysa ve yöneticisi de oradaysa daha fazla baskı hissediyor. Daha mantıklı, daha doğru şeyler söyleme gerekliliğini hissediyor. Bunda da aslında eğer bunun farkındaysam yani eğer bunu daha önceden bilebiliyorsam daha fazla aslında bununla alakalı yapacağımız şeyin ne olduğunu, metodun ne olduğuna dair bilgiler vererek workshop'a başlıyorum. Ya da işte dediğim gibi icebreaker ya da daha böyle insanların rahatlamasını sağlayacak aslında çıktısının çok önemli olmadığı ama insanların ısınmasını sağlayacak belli metotlar uygulamak. Daha fazla işte kendini tanıtmak, ya da işte kendini bir gifle ifade etmek falan gibi böyle daha sosyal etkinlikler yapıp böyle rahat olabileceği bir ortam hazırlamak bence en önemlisi. Ama bunlara rağmen gene de tabii ki bu durumlar olabiliyor. Orada da ben biraz kendimi öne atıp işte çok normalde belki söylemeyeceğim kadar saçma şeyler söyleyip yapıp bakın işte hani ben yönetiyorum workshop'u ya da ben yönlendiriyorum ama ben de saçmalıyorum ya da garip şeyler yapıyorum deyip biraz kendimi harcayarak diyeyim tırnak içerisinde onları rahatlatmaya çalışıp hani bir şey kaybetmiyorsunuz ya da burada bir stres olacağınız bir durum yok. Şu an daha güvenli bir ortamdayız. Çıktığı beraber üretiyoruz.
yapacağımız hatalar ya da saçmalayacağımız şeyler çok doğal. Çünkü şey değil, hani bir doğru değil, tamamen kendi düşüncelerimizi ya da işte kendi fikirlerimizi öne atıyoruz, ortaya atıyoruz. Bundan belki biri ilham alacak, çok saçma bir şey söyleyeceğim, ondan ilham alacak biri deyip bunları böyle cesaretlendirerek, olabildiğince işte dediğim gibi kendim de bunu göstermeye çalışarak, hani sadece bir kolaylaştırıcı olup onlara bırakmak değil, ben de bir katılımcı olarak olabilecek saçma şeyleri yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz Ömer. Çok güzel açıkladın. Ben aslında aklıma bir şey gelmişti sen problemleri anlatırken. Dedin ya süre yönetimi, zaman yönetimi. Hani bazen birden fazla metot uygulamak istiyorum ama süreden dolayı hani önceliklendirme yapıyorum vesaire. Sen bunları deyince benim aklıma bir tane deneyimim geldi. Bir kere bir workshop'a katıldım. Ve hani gerçekten 1 saatlik, 1,5 muydu, 1 saatlik mi gibi bir workshop'tı. Evet, bir problem definition'ı verilmişti. Proje yöneticilerinden biri düzenliyordu yanılmıyorsam. Evet, verilmişti ama direkt bize bu problem definition'ı verdikten sonra haydi ideate edelim. Pardon ya, 1,5 saat bile değildi yanılmıyorsam, yarım saatlik 45 dakikalık bir toplantıydı aslında. Haydi ideate edelim dendi ve biz post-it'lere evet tüm fikirlerimizi, bu problemi çözmeye yönelik tüm fikirlerimizi yazdık. Ama orası aslında gün bitiminde, benim fikrim bu tamamen. Hani bir fikir çöplüğü diyeceğim, hani ayıp olmazsa, hani çok fazla dağınık fikirlerin olduğu bir board'a dönüştü. Ve o noktada bizim süremiz bitti. Hani üzerinden birkaç kişi fikrini açıkladı. Ama o sırada başka herhangi bir metodla biz bu çıktıları nasıl kullanacağız? Hani nasıl biz bunu nihai kararlaştıracağız, ortak bir noktada buluşacağız kısmını atlayarak toplantıyı kapattık. Yani aslında bu bana kalırsa, benim fikrim, çok verimli bir workshop olmadı çünkü sonuca bağlanmadı. Hani sadece fikirlerin konuşulduğu bir toplantının ötesine aslında geçemedi. Hani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Biz kendi workshoplarımızı kendimiz yönettiğimizde özet olarak çıktıları anlamlandırma ve işe yarar hale getirme süreci nasıl olmalı? Gayet kritik bir soru bence. Bu hani aslında toplantılar konusunda da hani çok yaygın bir problem bence. Bazen hani amacı olan toplantılar bir şeylerin tartışılıp sonrasında katılımcıların ayrıldığı ve tamam hani konuştuk ama şimdi ne yapacağız diye hissettiği çok böyle sık duyduğum bir şey. Benim de deneyimlediğim bir şey. Aslında workshoplar için de böyle. Yani hatta workshoplar için bu çok daha kritik. Çünkü workshop'un amacı aslında bir sonuç elde etmek. Yani bir çıktı elde etmek. Bir çıktısız workshop aslında, ya da işte dağınık bir çıktıları olan bu katılımcıların herkesin anlayamadığı, ne yaptığını bilemediği bir workshop aslında tam olarak bence bir workshop tanımına teknik olarak bence girmiyor. O yüzden bunu demin de bahsettiğim süreçteki aslında o problem tanımı neydi? O problem tanımından sonrasında elde edeceğimiz çıktı neydi? Bu çıktıyı belirleyerek aslında workshop'a başlamamız gerekiyor. Burada da iki durum var. Yani çıktıyı workshop esnasında rafine edip onu katılımcılarla tartışıp beraber bir çıktıya çevirebiliriz. Bu mesela bir önceliklendirme olabilir. İşte fikirler ürettik. O fikirlerden hangilerini önceliklendirdik? Bunun planlaması nasıl olacak gibi bir karar verebiliriz. Ya da senin de dediğin gibi aslında işte fikir geliştirme için olabilir ve bu fikir geliştirme sonrasında orada aslında rafine etmeyeceksek, yani workshop esnasında rafine etmeyeceksek bile workshop sonrasında bunun nasıl bir şeye dönüşeceğini anlatarak bitirmeliyiz katılımcılara. İşte biz şu an fikirlerinizi aldık, teşekkür ederiz. İşte şu şekilde size işte önceliklendirme yapacağız ya da bunu işte şu ekiple paylaşacağız, üst yönetimle paylaşacağız. Oradan gelen yorumlarla beraber bu şekilde bir yöntem izleyip böyle bir sonuca ulaşacağız. Bunu da sizle paylaşacağız. Yani eğer o workshop esnasında bunu yapamıyorsak da workshop bittikten işte en azından 3 gün sonra, 5 gün sonra bu yaptığımız workshopta bunu yaptık. Bunları ürettik. Sonucunda buna ulaştık. İşte size tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sorunuz varsa iletişime geçebilirsiniz diyerek aslında katılan herkesin yarattığı şeyin, yani orada paylaştığı şeyin değerinin ne olduğunu, bunun neye dönüştüğünü ve ne için kullanılacağını ve bu zamanla aslında verimli bir şekilde kullanıldığını vurgulamak gerekiyor. Ve bu da işte zaten hani hem güveni arttırıyor, insanların deneyimindeki, yani workshop deneyimindeki şeyi arttırıyor ve insanlar daha aslında katılımını faydalı buluyor. Yani bir sonraki workshopta çok daha motive bir şekilde yaptığı şeyin boşuna gitmeyeceğine güvenerek, bunun iyi bir yere dönüşeceğini görerek, daha önceki tecrübelerinden daha fazla güven kazanarak aslında yeni workshop'a hevesli bir şekilde geliyor. Teşekkür ediyoruz Ömer. O zaman ben bir adım daha öteye
taşımak istiyorum. Bu çıktıları peki biz tasarımcı olarak kendi süzgecimizden nasıl geçiriyoruz ve tasarım kararına çeviriyoruz? Bunu mesela tek başımıza yapmıyor olsak hani nasıl bir işbirliği içindeyiz? Aslında genel olarak şey diye sorabiliriz belki. Çıktıları tüm bu proje sürecine nasıl entegre ediyoruz biz tasarımcı olarak? Bunu sormak istiyorum. Burada aslında şey var yani genel olarak zaten kullanıcıya odaklandığımız, araştırdığımız bir yapı içerisindeyiz. Doğal olarak kullandığımız metotlar ve proje sürecinde yani bir dijital ürün tasarımcısı olarak. Ama bir yandan da işte aslında işte business'ın ihtiyaçları, işte farklı stakeholder'ların, paydaşların ihtiyaçlarını anlamak açısından faydalı oluyor workshop. Aslında bu iki noktayı bir araya getirmek için faydalı oluyor. Dediğim gibi yani kullanıcıya çok odaklıyız. Ama bu workshop'un amacı işte projenin sınırlarını belirlemek, işte bu problemi nasıl beraber paydaşlarla beraber nasıl çözebileceğimizi, oradaki katılımcıların beklentilerini, hayal ettikleri şeyleri, nereye gitmesini istediklerini aslında birçok noktada bizi besliyor. O yüzden hani hem fine ettiğimiz çıktılar hem de aslında o süreçte deneyimlediğimiz biraz daha içgüdüsel tarafta da deneyimlediğimiz şeylerle aslında harmanlıyoruz diyebilirim. Ama tabii ki bu biraz daha diyeyim, kişisel tarafı. Ama rafine ettiğimiz çıktılar zaten bir neden sonuç içerisine oturacak çıktılar olmalı ki zaten bütün katılımcıların bunda hemfikir olduğu, bundan memnun olduğu bir çıktı elde etmiş olalım. Sonrasında buradaki çıktıların ve bizim sahip olduğumuz eğer varsa başka insight'larla birleştirerek işte tasarım sürecinde neredeysek eğer işte fikir geliştirdiysek ve bu fikri artık hayata geçireceksek onunla alakalı kendi tasarım sürecimizde yaptığımız adıma devam edip onunla bağ kurarak aslında işte burada böyle bir tasarım kararı aldım. Çünkü workshopta şu çıktığımızdan dolayı bunu gerçekleştirebilmek için gibi bir neden sonuca bağlayarak bunun iletişimini kurmak. Bu hem tek başına ilerlerken hem de ekip içerisinde ilerlerken aslında böyle. Ve bunun takibini yapmak da aslında eğer işte atıyorum bir PM'le çalışıyorsun, başka bir tasarımcıyla çalışıyorsun ya da bir developer'la çalışıyorsun. İşte workshop'ta böyle bir şey elde etmiştik. Amacımız buydu. Burada böyle bir karar almıştık. O yüzden bunu bu şekilde uygulamalıyız diyerek hani sürekli oraya bir referansla ilerlemek. Genelde o bağlantının kopmamasını, o çıktının sürecin içerisindeki kritik noktalara çözüm üretebildiğini göstermek oluyor. Tabii bazen workshop'un çıktısı her şeye yeterli bir çıktı değil tabii ki. Bazı şeyleri aydınlatıyor. Bu aydınlattığı şeylerin nasıl diyeyim abartarak değil olduğu şekliyle kullanmak. E, Yoksa tabii ki orada bu sefer de hani çok bağlantı kurarak workshop'ı böyle yapmıştık. Şu an böyle yapmalıyız diye ısrar ederek değil. Süreç içerisinde tabii ki yeni insight'lar elde ediyoruz. Farklı fikirler oluyor. Bunun öneminin ne olduğunu eğer bir şeyler değiştiyse workshop'taki çıktığa göre bunun neden olduğunu gene paydaşlara açıklayarak o süreci tasarım sürecini devam ettirmek diye özetleyebilirim. Aslında o fikirler çıktığı anda bitmiyor. Onun da bir valide etme süreci var. Bazen bunun yanılgısına da düşebiliyoruz. Fikir bu, hadi hemen koyulalım gibi bir yanılgı olabiliyor. Ama aslında tamam bir dayanağı olsa da onlar yalnızca ilk initial fikirler ve tabii doğru bir tasarım sürecinde bu fikirlerin de bir süzgeçten geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ömer. Ben bu noktada bir şey sormak istiyorum Ömer. Hani çok güzel değindin workshop'un faydalarından, neden yapmamız gerektiğinden, ne durumlarda ne yapmamız gerektiğine değindik. Peki eğer bir workshop etkili olmadıysa, eğer istediğimiz verimi alamadıysak ya da en baştaki amacımıza uygun sonuçlar elde etmediysek, bu tarz durumlarda ne yapmalıyız? Aynı zamanda yani bir workshop'un etkili olup olmadığını nasıl değerlendiriyoruz? Burada aslında şey var yani hani workshop'un etkili olmadığı durumlarda biraz metodun ya da işte workshop'un aslında gereksiz olabileceğine dair bir hissiyat uyanabiliyor. Yani katılımcılarda ya da işte karar vericilerde diyeyim. Oradaki workshop'un sahipliği kimdeyse işte ya da yönetici, karar verici kimse aslında biraz da onun beklentisini karşılayabilmekle de alakalı. Genelde hani şirket içi durumlarda böyle değerlendiriliyor. Benim kendi perspektifimde bunun değerlendirilmesi aslında katılımcıların ne kadar dahil olabildiği, ne kadar işte konuya odaklanabildiği,
ya da işte benim beklentimde elde edeceğimiz çıktılara ne kadar ulaşabildiğimiz gibi daha kişisel bir tarafta var. Ama dediğim gibi genel olarak aslında bu problem tanımındaki problemin ve beklenen çıktının kimin tarafından değerlendirileceği üzerinden aslında biraz daha karar veriliyor. Bu işte dediğim gibi bazen ben oluyorum, bazen başkası oluyor. Başkası olduğu zaman benim için de aslında bir şey oluyor. Hani bir beklenti içerisinde oluyorum. Hani işte beklenen oldu mu, yeterli bir etki görüldü mü? Bazen bu fikirler iki tarafta da uyuşuyor ya da işte ben de mesela kötü geçtiğini fark ediyorum. İşte karar verici de buna aynı şekilde kötü geçtiğini, verimli olmadığını düşünüyor. Ya da bazen tam tersi farklı da düşünebiliyoruz. Şimdi burada da ne yapmak gerekiyor? Onu şöyle söyleyebilirim. Elde edilen çıktılar eğer yetersizse burada workshopta mı bir sorun var? Yoksa işte sürecin içerisinde başka bir sorun mu var? Yani hani beklemediğimiz bir işte sınır mı çıktı, işte bir limit mi çıktı? Atıyorum aslında doğru sorunu mu konuşmuyorduk? Buradaki en baştan beri bahsettiğim o adımlarda nerede hata var? İşte doğru katılımcılar mı olmadı, süre mi yetersizdi? İşte metotlar mı yanlıştı, doğru problemin üzerine mi eğilmedik? Ya da işte çıktığı yeterince doğru rafine edemedik mi? Aslında workshop bir yere kadar iyi geldi, sonrasında mı dağıldı? Katılımcılar iyi katılım gösteremedi, rahat hissedemedi mi? Gibi birçok sebebi olabilir. Bunu teşhis etmekte ve bunun öz eleştirisini yapıp işte bunu katılımcılara da paylaşarak yani hani bu konuda daha iyi olabiliriz. İşte bu benim sorumluluğumdaydı. Burada böyle hatalar yaptım gibi bir feedback de verilebilir. Ya da var olan çıktıyı alıp onu eğer yapılabilirse yani hani kendi takım içerisinde ya da karar vericilerle beraber rafine ederek yani kendi sürecini rafine ederek bunu sağlamak. Ya da işte şey de olabilir yani atıyorum süre yetersizdi. Bunu burada kestik. O yüzden yetersiz kaldı. Bir yarım gün daha yapalım ya da işte bir tam gün daha yapalım gibi ek bir süreye ihtiyaç duyulduğunu kabul ettirerek bir devam workshopu yapmak. Aslında buradaki problemin ne olduğunu anlayabilmek yani hani süreçte neyin yanlış yapıldığını anlayıp onu iyileştirip eğer mümkünse şey yapmak, tekrar ele alabilmek bunu. Ama tabii bazen dediğim gibi kısıtlardan dolayı tekrar yapma şansınız olmadığı için böyle bazen tek bir şansımız oluyor. Bunu yapıyoruz, verimsiz geçiyor. Sonrasında kendi sürecimize devam ediyoruz. O yüzden buradaki dediğim gibi limitlere, kişilere ve duruma, bulunduğunuz ortama bağlı olarak değişebiliyor. Çok güzel açıkladın Ömer. Sen bunları bahsederken aklıma başka bir soru daha geldi. Yani en azından ben şöyle düşünüyorum ki biz ne kadar workshop yaparsak, ne kadar pratik edersek aslında workshop yapma yeteneklerimiz de o kadar gelişiyor. Birden fazla birçok durumla karşılaşıyoruz ve dediğin gibi böyle geçmişe dönüp neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık ve buradan ilerleyerek ne yapabiliriz'i tartışıyoruz. Bu noktada mesela senin bu workshoplardan öğrenip de düzelttiğin ya da gözlemlediğin, başkalarında gözlemlediğin hatalar nelerdi? Onlar nasıl düzeltilebilir ve biz workshop hazırlama ya da yönetme konusunda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Burada şunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bu fırsatı yaratmak yani kendi iş akışında bunu yaratmak bazen zor olabiliyor. Benim hani workshop yapmayı çok özlediğim süreler oldu. Böyle 3 ay 5 ay yapmadığım ama yapmak istediğim durumlar oldu. Ama burada ihtiyaca yönelik yani eğer gerçekten workshop yöntemiyle çözülebilecek bir durum yoksa eğer bunu hani ya da zorlayarak diyeyim ya da işte böyle yapay bir şekilde entegre ederek yapıldığı zaman aslında etkisi daha düşük olacağı için bunun nasıl diyeyim gereksiz olabileceği ya da işte bunu yeni gören, yeni deneyimleyen insanlar için ya bu da biraz abartılı bir şeymiş, şu vakit kaybediyoruz gibi hissiyatlara kapılıp güveninin zedelenebileceği durumlar oluyor. O yüzden şey konusunda hani pratik yapma, öğrenme konusunda gerçekten alan yaratmak bazen zor olabiliyor. Kendi iş akışı içerisinde söyleyebilirim. Ama bunun dışında işte belli topluluklar var. Nasıl diyeyim işte UX alanında ya da service design alanında böyle hani bu tarz işte workshopları yapan, buluşmaları yapan ekipler var. Hani oralarda dahil olarak belki oralarda hatta gönüllü bir şekilde farklı konular üzerinden bunu gerçekleştirmek belki pratik açısından faydalı olabilir. Onun dışında ben çevremde aslında tasarımcı da olmayan hatta yani bu konularla ilgisi olmayan insanlara gelin size işte design thinking diye bir şeyden bahsedeceğim. Çok günlük hayatımızla alakalı böyle
fikirler üreteceğiz diyerek böyle birkaç sefer aslında böyle bir hani hayatlarında şu an hangi problem var onu nasıl çözebiliriz eğlenceli bir şekilde yarım günlük ya da işte 4 saatlik bir workshop yapalım deyip böyle insanları ikna edip pratik yaptığım şeyler de oldu. Böyle tamamen aslında casual. Oradaki problem işte ben alan değiştirmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ya da işte bu ara işte çok hayatım çok sıkıcı gidiyor, çok tek düze gidiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim bilmiyorum gibi böyle kişisel sorunlara böyle bir workshop akışı yapıp onun üzerinden pratik yapmıştım mesela ilk başladığım zamanlar. Hem de böyle çok eğlenceli ve şey gibi hani sadece bir ürün problemi değil de herhangi bir problemi eğlenceli bir şekilde çözebiliriz hissiyatını uyandırabiliyor muyum acaba diye böyle bir hem kendime challenge hem de eğleniyordum aslında. Öyle şeyler yaparak aslında pratik yaptım. O da perspektifi biraz geliştiriyor. Çok farklı bir alanda daha samimi olduğun arkadaşlarınla bunu yapmak. Yani bu tarz yöntemler denenebilir ama dediğim gibi kendi iş akışında belli bir nasıl diyeyim ihtiyaç dahilinde olmadan yapmak ters tepebiliyor. O yüzden orada çok zorlamayı tavsiye etmiyorum. Ama böyle biraz daha kişisel hayatta ya da işte belli komünitelerde arkadaşlarınızla, tasarımcı arkadaşlarınızla böyle eğlenceli şeyler deneyerek aslında temel şeylerini pratik edebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli geliyor kulağa. O zaman ben buna bağlantılı olarak şeyi merak ettim aslında. Şimdiye kadar böyle en unutulmaz workshop deneyimim buydu. Böyle bir workshop düzenledim ve hiç aklımdan çıkmıyor dediğin bir deneyimini bizimle paylaşır mısın? Aslında benim için en böyle unutulmaz diyebileceğim workshop COVID'in başladığı dönemlerde artık online çalışmaya başladığımız dönemler ilk online workshop deneyimimdi. Miro'yu zaten hani çok aktif kullanıyordum öncesinde de. Ama orada böyle tamamen online bir şekilde yanımda işte Burak diye bir arkadaşım da vardı. Beraber akışını tasarladığımız bir workshoptu. Ve işte insan kaynakları çalışanlarıyla beraber yapmıştık. Daha öncesinde çalıştım bu alanda, bu tarz insight'lar elde etmiştim ama tamamen böyle bir işe alım sürecini, deneyimini aslında iyileştirmeye yönelik bir konu üzerinden, bir problem üzerinden ilerlemiştik. Hem online olması hem sevdiğim bir ekip arkadaşımla bunu yapıyor olmam. Ve tamamen dijital olması işte Miro'yu tanıttık. Miro ile alakalı işte aslında hiçbir tecrübesi olmayan insanlarla bu workshop'u yapmıştık. O yüzden böyle çok farklı challenge'lar vardı. Çok farklı bir hissiyat vardı. O yüzden böyle en unutulmaz benim için oydu. Çünkü o zamana kadar hep fiziksel workshop yapmaya alışıktım. O benim için böyle bir perspektif değişimi hem de böyle işte İK süreçleriyle alakalı yeni şeyler öğrendiğim böyle birçok farklı şeyin bir araya geldiği bir deneyimdi. O yüzden böyle hani en unutulmazı benim için galiba o böyle yıllardır fiziksel workshop'tan dijitale geçip o farklılıkları görmekti. Çok tatlı bir anı gibi geliyor kulağa. Aslında evet online yapmak daha zor geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünürsün, genel kanı bu konuda nedir ama online'da ben daha bir gergin olduğumu hissediyorum. Herhalde böyle aynı odada olmak o enerjiyi, o workshop ruhunu arttırıyor. Online da ayrı tarafları var tabii ki. Miro'nun özelliklerini mesela çok kullanmak bayağı keyifli oluyor. Timer'ını, voting'ini vesaire ama sanki birebir de workshop daha e, hangisi daha zor diye sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hangisinin zor olduğunu düşünüyorsun? Aslında online genel olarak daha zor diyebilirim ama şöyle bir tercihim var. Eğer birbirini tanıyan zaten iletişimi iyi olan katılımcılar varsa yani birbirine aşina katılımcılar varsa online yapmak aslında çok daha pratik ve hızlı oluyor. Organizasyon daha hızlı olduğu için. Çünkü zaten halihazırda birbirine aşina insanlar online'dayken çok şey hissetmiyor ve kolaylaştırıcı olarak yani yöneten kişi olarak da o işte iletişim zorluğunu çok fazla yaşamıyorsunuz. Ama fizikselde birbirini tanımayan insanlar daha hızlı kaynaşıyor. İşte aralarda konuşarak, muhabbet ederek işte daha gerçekten o fiziksel enerjiyi almak, mimiği duymak, sesi duymak, davranışını duymak, yaklaşımını, ses tonunu, her şeyi yüz yüze yaşamak aslında çok daha hızlı bir iletişimi geliştiriyor diyeyim. O yüzden genel olarak tercihim fiziksel ama orada da operasyonel zorluklar ve planlamayı daha fazla zorlaştırdığı için pratiklik anlamında da online yapmak. O yüzden tamamen gene
katılımcı ve işte operasyonel imkanlara göre karar veriyorum. Harika açıkladın. Kesinlikle katılıyorum. İkisinin de kendine göre zorlukları var. Peki bir de tam ters bir örneği konuşmak istedim ben, eğer öyle bir deneyimin olduysa. Hani böyle çok büyük bir krizle karşılaştığın bir örneğin var mı? Hani bu tarz workshopla yönetirken çıkabilecek kriz durumları neler olabilir? Ve hani onları anlık nasıl yönetmeliyiz? Anlık çözüm önerilerin var mı bu tarz durumlara karşı? Bunu merak ettim. Tabii yani daha çok aslında karşılaştığım durum, bir örnekle vereceğim birazdan. Büyük bir örnekti benim için. Yani genelde şu oluyor, katılımcılar arasında eğer bir şey varsa, yani conflict of interest diyerek tanımlayacağım. Eğer bir çıkar çatışması ya da işte bir farklı perspektif varsa ve bunun sebebi daha kökten sebeplerse, yani workshop esnasında değiştiremeyeceğimiz şeylerse, bunu biliyorsak buna biraz daha hazırlıklı olarak iki tarafı dengeleyerek ilerlemek. Ama eğer bilmiyorsak o krizin çıkma ihtimali daha fazla oluyor. Çünkü o kriz çıkana kadar onun sebebini pek anlayamıyoruz. Orada da aslında odaklandığınız şeyin ne olduğu, biraz daha müdahil olarak, daha aktif olarak, yani o krizi bastırmak için daha baskın olmak benim kendi kişisel çözümüm. Bu gerçekten zor da bir durum. Eminim hani benim de burada öğreneceğim çok fazla şey vardır. Şu ana kadar yaşadığım tecrübelerde dediğim gibi biraz daha baskın olup kolaylaştırıcı, hani o süreci yürütücüden çok tamam hani böyle bir kriz çıktı ama şu anki hedefimiz bu, amacımız bu, tekrar onu hatırlatıp biraz o konuyu dağıtıp daha böyle iki tarafında ya da işte üç taraf da olabilir bu. Oradaki şeyin ortak kabul edilen şeylere daha fazla odaklanarak orayı yatıştırmak aslında yapmaya çalıştığım şey. Ama yapamadığım durumlar da oldu tabii ki, işte şimdi vereceğim bu örnekte gerçekten uzun bir workshoptu. Yani yarım günlük bir workshoptu. İşte fikir geliştiriyorduk aslında bir spesifik bir konu hakkında ve ondan sonra çıkan fikirleri not alıp bununla alakalı bir çıktı üretiyorduk. Üreteceğimiz çıktıdan bahsedip kapatıyorduk workshop'u. Orada böyle aslında 5 ya da 6, yanlış hatırlamıyorsam, farklı departmandan ekipler vardı. Yani gerçekten kalabalık, böyle 30 kişiden fazla katılımcı vardı. Ve ben de zaten herkesi detaylı tanıyamıyordum bu kalabalık kitleden dolayı. Ve aslında kendi aralarında halihazırda devam eden bir çatışmanın orada konusunun açılmasıyla beraber, ya benim sorduğum bir soru üzerine gelişip büyük bir tartışmaya dönüşüp böyle bir buçuk saatlik bir inanılmaz bir tartışmaya döndüğü ve kontrol edemediğim bir hale gelmişti. Hani sonrasında o an tabii çok bastırmaya çalıştım. Bildiğim bütün şeyi kullandım. Hani konuyu dağıtmaya çalıştım. Farklı yerlere çekmeye çalıştım falan. Ama konu aslında hani workshopta tetiklenen ama aslında halihazırda devam eden ekipler arasında çözülmemiş bir soruna dokunmuş. Ve orada açığa çıkmış ve çok dediğim gibi yoğun bir şekilde tartışıldı. Sonrasında da aslında tatlıya bağlandı ama hani bunun sırası orası değil gibi olduğu için böyle büyük bir krize dönüştü. Ben orada çok aktif rol alamadım. Kendileri aslında bir yerden sonra hallettiler. Çünkü dediğim gibi workshop'un konusunu ve benim yetki alanımı aşan bir durumdu oradaki durum. Biraz bir yerden sonra artık pasif kalıp hani kabullenip durumu dinleyip nereye bağlanacağına baktım. Çünkü dediğim gibi biraz da zaten kendi dinamikleri de böyleymiş, yani o çalıştığım ekibin. Böyle durumlar daha önce de yaşanmış. O yüzden biraz onların iş kültürü ve işte ekip kültürüyle de alakalı bir durum olduğunu hani söylendi ve dediğim gibi benim veya işte benim beraber çalıştığım ekibin, yani workshop'u yürüten ekibin üzerine kalmadı diyeyim, yani o sorumluluk. O yüzden o şekilde çözüldü ama en çaresiz ve en zorlandığım an buydu. Çünkü süre olarak da çok uzundu ve çaresiz de hissettim yani o süre boyunca. Öyle bir deneyimim oldu ama tabii bunun gibi durumlarda dediğim gibi hani benim en iyi çözümüm olabildiğince iki tarafı sakinleştirip ortak bir çözüm bulabileceğimizi, işte bu sürecin devam ettiğini, şu an kapanmadığını, net bir karar vermediğimizi, farklı yönlere gidebileceğini hatırlatarak, hani şu anki konunun bir karar değil bir süreç olduğunu vurgulamak ve yaptığımız metodu tekrar açıklamak, amacının ne olduğunu tekrar açıklamak, bunu vurgulamak, insanları olabildiğince rahatlatmak diyebilirim.
Gerçekten zor bir durummuş. Bazen de gerçekten insanın eli kolu bağlanıyor, ne yapacağını bilemeyebiliyor ama verdiğin öneriler bence çok kıymetliydi. Katılıyorum Demincim. Bu arada Ömer ben şey merak ediyorum. Workshop'la ilgili mesela okuduğun ya da tavsiye edebileceğin kaynaklar var mı? Mesela ben kendim geçenlerde şeyi okumuştum. Design Sprint ile inovasyon ve problem çözme süreçlerini hızlandırma kitabını Jack Knapp'in çıkarttığı. Böyle Google Ventures'ta ekibi kullanıyor ve Amerika'daki bütün büyük şirketlerin aslında yararlandığı problem çözme süreçlerini kurgularken yaşadıkları büyük problemleri çözmek için uyguladıkları aslında bir süreç. Ve bu da aslında bence bir workshop süreci. Yani 5 günlük bir workshop yapıyorlar ve orada bazı teknikler kullanıyorlar. Katılımcıları seçiyorlar ve sonucunda da bir karar kılmak istedikleri önemli konuya karar veriyorlar beraber. Oradaki süreç beni çok etkilemişti. Bunun gibi böyle senin de tavsiye ettiğin farklı kitaplar ya da kaynaklar var mı? Biz nasıl daha iyi workshop yapmak için kendimize eğitebiliriz? Evet, senin de bahsettiğin kitap aslında hani benim de önerebileceğim bir kitap. Benim de çok fazla şey öğrendiğim bir kitap. Yani Design Sprint dediğin gibi aslında bir hafta yayılmış bir uçtan uca workshop diyebiliriz. Farklı adımları içeren çok kapsamlı bir workshop. Hatta ben şey olarak da kullandım onu işte belli bir adım işte fikir geliştireceğiz ya da işte bir önceliklendirme yapacağız. Aslında oradaki işte dördüncü günü, beşinci günü falan böyle tek başına bir workshop, parçalı bir workshop olarak kullandığım da oldu. Oradaki yapıyı takip ederek. O yüzden o çok kapsamlı ve uçtan uca bir süreci anlatan bir örnek. O yüzden direkt benim de önerebileceğim bir kitap. Onun dışında çok sevdiğim, daha çok benim biraz daha deneysel metotları da içeren bir kaynak kitap önerebilirim. Game Storming diye. Üç tane yazarı var. Dave Gray, Sonny Brown, James McCaffnufo diye doğru telaffuz ettiysem eğer. Bu kitapta aslında belli bölümlere ayrılmış bir şekilde işte ısınmak için, ice breaking yapmak için ya da işte bir fikir bulmak için falan böyle belli kategorilere ayrılmış çok böyle hatta bazıları çılgın diyebileceğim metotlar da var. Hani hepsini uygulanabilir değil gerçekten hani benim disiplinimde en azından. Ama gerçekten kafa açıcı böyle hani farklı şeyleri görmek açısından o kitap bayağı ufuk açıcı bir kitap. Ama Sprint biraz daha oturaklı ve bizim tasarım sürecimize daha uygun bir akışı sağlıyor. O yüzden Gamestorming biraz daha ufuk açmak için, Sprint biraz daha işte best practice uygulamak için doğru bir kaynak. Onun dışında benim çok sevdiğim, faydalandığım bir kaynak daha. AJ Smart diye bir var Berlin'den. Onların çok fazla online hem ücretsiz hem böyle ücretli işte YouTube videoları vesaireler var. Orada da böyle çok güzel tip and tricks tadında içerikleri var. O AJ Smart'ın kurucusu Jonathan Courtney bir kitabı var. The Facilitation Guidebook diye. Ben onu da çok sevmiştim. Böyle gayet sade ve net bir şekilde önemli noktalara değindiği bir içerik. Genel olarak bunları önerebilirim. Ama dediğim gibi YouTube'daki ve kendi web sitelerindeki kaynaklar da bayağı kaçıcı. Oradan da çok fazla şey öğrendim. Hala da hatta aralarda geri dönüp bakıyorum. Genel olarak bunları önerebilirim kaynak olarak. Çok teşekkür ederiz. O dediğin kitaba da bakacağız biz de. Kesin eklemek lazım listeye. Çok teşekkür ederiz kaynak önerilerin için. Genel olarak aslında bölüm için bence çok kıymetli ve verimli bir bölüm oldu. Bugün bildiğiniz gibi Ömer'le birlikteydik ve workshop düzenlemenin inceliklerini konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Workshopların neden önemli olduğunu, nasıl hazırlanıp yönetmemiz gerektiğini, çıktılarını nasıl verimli şekilde kullanabileceğini detaylı bir şekilde incelediğimizi düşünüyorum Ömer sayesinde. Çok teşekkür ederiz tekrardan değerli vaktin için Ömer. Peki sana ulaşmak isteyenler olursa, senden daha fazla detaylı bilgi almak, mentorluk almak isteyenler olursa sana ulaşabilirler mi? Onu o da öğrenelim. İletişim bilgilerini bizimle paylaşmak istersen buradan. Tabii. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Konuşmaktan çok keyif aldığım bir konuydu. O yüzden böyle çok keyifli oldu benim için de. Tabii ki LinkedIn üzerinden Ömer Berk Yüksel ismini aratarak ulaşabilirler. Onun dışında ADP listede bir mentorluk hesabım var. Detaylı hadi bu konularla alakalı daha fazla konuşmak isterlerse oradan da ücretsiz mentorluk talep edip bana ulaşıp benimle daha detaylı konuşabilirler. Harika. Bizimle de aynı şekilde yeni konuklarımız ve bölümlerimiz için önerileriniz olursa bizimle de sosyal medya üzerinden veya LinkedIn hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Umarım dinleyen herkes keyif almıştır bizim kadar. Biz
de birçok şey öğrendik. Çok keyifli oldu bu bölüm bizim için. O da herkese tekrardan, Ömer'e ve bizi dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki Podiex bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.